Ekranların en başarılı yapımları arasında yer alan Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde izlediğimiz ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşlerinden Gülşah Hatun'un da babası olan Karamanoğlu İbrahim Bey tarihte kimdir? Karamanoğullarına uzun süre beylik yapan Karamanoğlu II. İbrahim ya da daha çok bilinen adıyla Taceddin İbrahim Bey hakkında merak edilen her şey bu videomuzda sizlerle. Dizide gördüğümüz tarihi karakterler hakkındaki video serimize ise, ekranın sağ üst köşesine bıraktığımız karttan ya da açıklamalar kısmına koyduğumuz linkten ulaşabilirsiniz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının ardından Anadolu topraklarındaki en güçlü beylik durumunda olan Karamanoğulları Beyliği ile Osmanlılar arasındaki ilişkiler ilk başta dostane başlamıştır. Ancak zamanla Osmanlıların güçlenmesi ve Karaman sınırına dayanmasıyla birlikte, 1386 yılından başlayarak her iki beylik arasında gerginlik artmış, siyasi ve askeri mücadele dönemi başlamıştır. Her iki Türk beyliği arasındaki en yoğun mücadelenin yaşandığı dönem ise Karamanoğlu II. İbrahim Bey'in dönemi, yani 1424 ile 1464 yılları arasıdır. Oysa Karamanoğlu Mehmet Bey'in oğlu olan İbrahim Bey, babasının ölümünün ardından Karaman tahtına Osmanlıların desteği ve yardımıyla oturmuştur. Buna karşın İbrahim Bey II. Murad'ın Balkanlarda sefere çıkması üzerine Osmanlı topraklarına saldırılarda bulunmuş, 1433 yılında Beyşehir'i ele geçirmiştir. Sultan Murat Han'ın Anadolu'ya geri dönmesi ve de Karaman üzerine yürümesiyle İbrahim Bey sulh talep etmiş ve bu talebi de kabul görmüştür. Ancak kendisi barış istemesine karşın az bir süre sonra bu kez Amasya'yı kuşatmıştır. Karamanoğlu İbrahim'in bu eylemine karşı Sultan Murat Han, İbrahim Bey'in kardeşi İsa Bey'e destek verince, Karamanoğlu İbrahim Bey de kuşatmayı kaldırmış ve 1437 yılında tekrar anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşma 7 yıl boyunca sürmüş fakat 1444 yılında Osmanlı aleyhine toplanan Büyük Haçlı ordusunun haberinin duyulmasıyla Karamanoğlu İbrahim yine Osmanlı topraklarına saldırmış, Ankara ve Kütahya bölgelerini tahrip etmiştir. Bir yandan Haçlı ordusu diğer yandan Karaman arasında adeta iki ateş arasında kalan Sultan Murat Han, Haçlılarla Seged'in anlaşmasını yapmış ve İslam alimlerden fetva alarak 1444 yılında Karaman üzerine büyük bir sefere çıkmıştır. Bu sefer sonucunda çok zor duruma düşen İbrahim Bey, kendi eşini ve Mevlana Hazretlerinin torunu Ulu Arif Çelebi'yi aracı göndererek Murat Han'dan aman dilemiş ve ona bağlı kalacağına, sefer zamanı asker yollayacağına dair bir sevgenname ya da diğer bir ifadeyle bir ahitname vermiştir. Bundan sonra II. Murat Han'ın ölümüne kadar bir daha Osmanlı aleyhine bir hamlede bulunmayan Karamanoğlu İbrahim Bey, yeminine sadık kalmış hatta, Varna ve II. Kosova savaşlarında Osmanlı ordusuna destek olmak üzere asker göndermiştir. Ancak II. Murad'ın ölümü ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın başa geçmesiyle birlikte Karamanoğlu İbrahim, yeminini yani ahdini bozarak Osmanlı toprağı olan Kütahya ve Alanya üzerine yürümüştür. Bu durumu haber alan Fatih Sultan Mehmet de, Karaman üzerine yürüyerek Konya'ya kadar girmiş, İbrahim Bey ise Taşeli mevkine çekilmiş ve alimleri göndererek aman dilemiştir. Müslüman kanı dökmek istemeyen ve bir an önce İstanbul'un fetih hazırlıklarına başlamak isteyen Fatih Sultan Mehmet Han, bu isteği kabul etmiş ve bu şekilde tekrar Osmanlı-Karaman arasında anlaşma sağlanmış ve bir daha İbrahim Bey vefatına kadar Osmanlı aleyhine bir harekette bulunmamıştır. Karamanoğlu İbrahim Bey'in kızı Gülşah Hatun da, Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşlerinden biridir ve Şehzade Mustafa'nın da annesidir. Bu yönüyle Karamanoğlu İbrahim Bey aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın kayınpederi olmuştur. Ömrü, Osmanlı ile bir mücadele içerisinde geçen İbrahim Bey, 1464 yılında ölmüş ve yerine ise Karaman Beyliği'nin başına oğlu İshak Bey geçmiştir. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.